Hoş geldiniz canlarım. Bugün süt gettim, yoğurt çalacağım. Hep beraber bakalım izleyerek. Hiç çalmadıysanız 5 ila 6 dakika kaynatıyor sütümüzü, yoğurdumuzu. Yoğurdumuzu da atıyorsun 10 kilo yoğurda şöyle bir kaşık çalacağımız yeterlidir. Size şöyle gösterin. Şöyle bir kaşık yeter. Onu iyice sütüne karıştırarak, paylaştırarak çalıyorsunuz. Çok güzel olur. Çok yoğurt attı mı da olmaz. Sütünüzü de parmağınızı yakacağınız şekilde, hafif yakacak şekilde çalabilirsiniz. Hadi yoğurt yapalım. Hoş geldiniz. Bugün köye gittim, süt getirdim. Yoğurt diye yapacağım inşallah. Sütümüz kaynamak üzere. Kuşhaneye döktüm. Bu 5 kilo bu kuşhanedeki, 5 kilo da öbür kuşhanemdeki. Bu kaynamak üzere. Bunu böyle kaynarken biraz böyle karıştırıyorsun, savuruyorsun diye. Sütümüz kaynamaya başladı mı 5'inden 6 dakika kaynayacak. Fazla kaynatmayın. İyi olmaz. Ben yıllardır yoğurdumu kendim yaparım. Köyden sütümü getirerek. Çay yoğurdunu da ben köyden getiririm. Hazır yoğurtlarla çalmam. Çok güzel olur. Çok da sağlıklı olur. Siz de yapın yiyin. Çok güzel oluyor. Afiyet olsun. Sütü 5'inden 6 dakika kaynatacağım. Böyle fokur fokur kaynamaya başlayınca. Çok kaynatırsanız sütün içindeki proteinler diyen dilimin döndüğü kadar onlar ölüyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Faydası olmuyor. Sen yoğurt yedim sanıyorsun. O yüzden 5'inden 6 dakikayı geçirmeyin kaynama süresini. Ben öyle yapıyorum canlarım. Kaymaklıca çalacağız inşallah. Güzelce yoğurdumuz olacak. Sütümüz tam böyle fokur fokur kaynıyor. 5-6 dakika kaynadı mı tamam, sütümüzün altını söndüreceğiz. Soğudu mu da mayalandıracağız. Ben devamlı parmağımla bakıyorum. Küçük parmağımla böyle derece gibidir. Yani yazın parmağımı yakmayacak şekilde. Yani benim parmağım yeter derece. Kışın çalarken de biraz yakarak çalıyorum parmağını. O da tam güzel denk geliyor. Sütümüzü kaynattıkça içindeki mineraller, vitaminler diye yok oluyor. Çekiyor değil mi şey? Ben demir kaşık falan koymuyorum. Ben sütümün başında durun. Kimisi içine demir kaşık atıyor. Çay kaşığı. Ben sütümün başında bekleyerek taşırmadan böyle kaynatıyorum. Bunun süresi doldu. 6 dakika bunu alıyoruz. Altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Sütümüzün 5 kilonu da koyduk. Bu da pişiyor. Bunu daha yeni koyduk. Bu kaynamaz. İnanın kendiniz yaptı mı yoğurdun tadı çok güzel oluyor. Allah'ın izniyle ben de yapacağım. Size çeken gösteren dedim. Takipçilerim inşallah
Güzelce yoğurdumuzun sonucunu da göstereceğim. Sütümüzü getirdim ben köyden. Kendim yine süzüyorum. Böyle sık süzekler oluyor. Satılıyor onlar şeylerde. Onlarla süzebilirsin. Temiz bir tülbentine süzebilirsin. Onlarla süzebiliyoruz. Süzün siz de kendiniz. Daha güzel olur. Sütümüz yavaş yavaş kabarıyor. Ben buna kabarıyor derim. Pişiyor derim. Balonlanıyor. Azıcık daha kabarsın. Şöyle yapacağım. Bunu 5-6 dakikadan kaynattı mı tamam. Bu işlem ne kadar yapıyor? Bu işlemi de işte 5 dakika diyen galiba. Onu da böyle ara ara böyle savuruyorum. Böyle suları çıkıyor buharına. Taşmasını böyle etti mi taşmıyor. Sütünüzü ocağa koydu mu başından ayrılmayın. Bu süt taştı mı tavanın yarısınacık aygazınıza gider. Balonlandığı zaman çabuk taşar. İçine kaşık koyuyor kim arkadaşlar. Taşmıyor diyor da ben hiç öyle kaşık koymam. Böyle sütü bekleyerek pişirin. Sadece böyle kepçeyle böyle dökerek, savurarak böyle yapıyorum. Şimdiyecik yoğurtlarımı hep böyle yaptım. Çok güzel olurlar. İnşallah bunu da sizinle paylaşayım dedim. Çoktan çekin diyorum. Ben hiç bir dek gelip çekemedim. İnşallah bu sefer size çekimi yapıp göstereceğim. Kaymaklı yoğurt nasıl olurmuş. Canlarım yoğurdumuzu çalıyoruz. Şimdi benim bu parmağım şöyle berin ağrı ılık olacak. Yani yakmayacak da yazın böyle parmağını yakmayacak şekilde hep böyle çalarım ben. Şimdi burada bir kaşık yoğurdumuz var böyle. Biraz üstüne süt koyarak bu yoğurdu köy yoğurdu olursa daha güzel olur. Market yoğurtlarıyla da çalınıyor ama en güzeli köy yoğurdu. Çarçanı çok katmanıza hiç gerek yok. Bir kaşık çok bile. 5 kilo süte. Ben kuşhanelerime çalıyorum. Çeliklerde pişiriyorum. Bunları benim yoğurt kuşhanelerim. Ben öyle diyeyim. Ben bunları çok seviyorum. Böyle karıştırıyoruz. Tam iyice ezildi mi yoğurdumuz da zaten kese yoğurdu değil. Cıvık yoğurdudu. Bunu da köyden getirdim. Sütü aldığım kardeşimin hanımına dedim 2-3 kaşık da çalacak ver. Böyle tam bu kıvam yeter. Şimdi bunu ben şöyle 2 kaşık buna da koyan, 2 kaşık da buna koyan. Kalanını paylaştıracağız. Sütüne bu çok aldı. Bunu iyice
iyice karıştırıyorsun. Böyle kaymağıyla karıştırıyorsun. Kaymağı yoğurt tutarken hepsi de üzerine çıkıyor. Çok güzel oluyor. Kaymaklı yoğurt çok hoş oluyor. Tadı da çok güzel oluyor. Kaymağını alırsan yoğurt olmuyor. Oluyor da şöyle cıvıkça olur. Tadı pek o kadar olmaz. Kaymaklının tadını ben çok severim. Bunu iyicene çalacağını yoğurdunu karıştırasıya böyle karıştırıyoruz. Şimdi böyle göz bir şeyle kapatıyorsun yoğurdun üzerini. Kendi kapaklarını yaparsan buharla biriyir yoğurdumuz. Sulu sulu olur. Böyle koyuyoruz kapaklarımızı. Yoğurdumuz 3 saat duracak örtünün altında. Böyle sıkı sıkı da şöyle örtüyoruz. Bugün bizim bura biraz serin. Yağmur yağıyor. Yine şöyle örtelim. Üç saat örtüde duracak. Onu kaldıracağız. Kaldırdıktan sonra biraz soğuduğumuz buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında da en az 24-48 saat hiç bozmadan bekleteceksiniz. Ondan sonra yiyebilirsiniz. Yoğurdumuz tutuncuk inşallah görüşürüz canlarım. Yoğurdumuz oldu canlarım, tuttu. Çok güzel o görünüyor. Bu yoğurdu 5 dakikayı 5 ile 6 dakikayı geçirmeyin kaynatırken sütünüzü. Yoksa ki her şeyi ölüyor sütün içindeki olanlar. O yüzden şimdi bakalım kaymaklıca çaldım. Şimdi bu gerçekten gerçek yoğurt. Hani her şeyi içinde. Yani çok faydalı. Lütfen böyle çalın. Sütünüzü çok pişirmeyin. Yarım saat falan kaynadan demeyin sakın. Hiçbir şey kalmaz. Yoğurt yiyorsun sanırsın ama yoğurt yemiyorsun sen. 3 saat örtünün altında duruyor. 3 saatten sonra açıyorsun. Kaldırıyorsun. Dolaba biraz soğuduktan sonra dolaba böyle ağzı açık koyuyorsun. Dinlendiriyorsun. Atıyorsun. 24 saat diyen 48 saat falan durdurun. Hemen bozduğumu da suya çıkıverir. O zaman taze olduğu için olmuyor. Siz en az 24 saatten önce bozmayın yoğurdunuzu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. O güzel yorumlarınız için Allah razı olsun. Böyle yoğurdum. İnan da çok güzel olur. Kaymaklıca çalıyorsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.